Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle cepli su şişesi taşıma çantası yapmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve yapmaya değer bulursunuz. Böyle gözleri var. İşte evden çıkarken, yürüyüşe, markete giderken, bu sıcak yaz günlerinde suyumuzu, kimlik, kredi kartı, bozuk para, cep telefonu, cüzdan, peçete, gözlük. Çıkarken bana bunlar lazım diye düşündüm. Örmeye başlamadan önce biraz çantamızı tanıyalım. Burada benim kullandığım şişe genelde bu olduğu için burasını büyük yaptım. Her cebini başka motif yaptım. Bu size kalmış. İsterseniz hepsini aynı da yapabilirsiniz. Tabanı da dahil edersek bu şekilde 5 tane motifi göstermiş olacağım. Yapım aşamalarını. İşte bu çiçek gibi duran, bu herkesin bildiği hanım dilendi bey beğendi örneği ve dikdörtgeni. Bu tabanda kullandığım kare motifin dikdörtgeni. İşte farklı bir sap kullandım burada. Şöyle arkası, bu da önü. Benim sevdiğim renklerle yaptım. Çok kullanışlı. Çapraz taktığım için de sapı uzun tuttum. Benim sapım 120 santim. Siz boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Kısa da yapabilirsiniz. Örmeye geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar. Çantayı yaparken çektiğim 2 tane video aktarım sırasında bozulmuş. Çantanın tabanının başlangıcı sihirli halka içerisine 16 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine toplam 16 tane ikili trabzan olacak. 3 zincir çekerek yükseldim. Bunu birinci olarak sayıyorum. Ve ilk ikili trabzanım ikinci olmuş oluyor. Yani toplam 15 tane ikili trabzan yapmış olacağım. Buna 2 dedik. 3 4 ve 16. Sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. Daha önce gösterdiğimizden farklı bir işlem var, yapacağım, göstereceğim size burada. Daha önce gösterdiğimde ne yapıyorduk? İlk trabzana ilmek kaydırma yapıyorduk. 3 zincirle yükseliyorduk ve yeni sıraya başlıyorduk. İkili trabzanlı dairelerde. Burada böyle yaptığımızda zincir belli oluyor. Ben farklı bir teknik uyguluyorum bu tür zincirin belli olmasını istemediğim örneklerde. Yine örgümü ters çeviriyorum ve yine batmam gereken yere batıyorum. Ama daha önce ne yapıyorduk? Önden tığımızı batıyorduk. Şimdi arkadan batırıyoruz. Ve bu ilmeği buradan çıkarıyoruz. Bakın. Tekrar göstereyim. Batmamız gereken yere battık. İlmeğimizi oradan çıkardık. Bu şekilde. İpimizi sıkıştırıp bir zincirle kilitledik. Ön taraftan o ilmek kaydırmanın ipi de görünmüyor böylelikle. Şimdi burada tığda bekleyen ilmeği biraz büyütüyorum. Yani ikili trabzan boyutuna getiriyorum. Parmağımla ipi iyice tutuyorum ve tığı da şöyle bir kere çeviriyorum. Batmam gereken yere batıyorum. Aynı ikili trabzan yapar gibi örüyorum. Tekrar göstereyim. İlmeği uzattım. Parmağımla tuttum. Bir kere çevirdim. Batmam gereken yere batıyorum.
normal 2 çıkararak ikili trabzan yapıyorum. Görüntü aynı ikili trabzan gibi oluyor. Normal örmem gereken örgüyü örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ikinci sıramızda kareye çevireceğiz motifimizi. 16 tane trabzanımız var. Her bir kenar için 4'er tane ikili trabzan yapacağız. Ve aralara 3 zincir çekeceğiz. Köşelerde 3 zincir çekeceğiz. Şimdi bu 2 3 4 3 zincir çekiyorum. Hiç atlamadan hemen yanında devam ediyorum. 3 4 2 kenar bitti. 1 2 3 zincir, 4 tane ikili trabzan. Üç kenarımız bitti. İpi yürütmeyi unutmuşum. Bu taraftan şöyle aldırmak istiyorum. Evet, dördüncüsü oldu. 3 zincir çektim. Şimdi bu biraz önce yükselterek yaptığımız ilk trabzanımız. Şöyle, bunun tepe ilmeği burası. Şu 2 tel. Yine aynı şekilde örgümü çevirdim. Bu 2 tele battım. İlmeğimi çıkartıp bir zincirle sıkıştırdım. Bakın. Şimdi ilmeğimi uzattım. Parmağımla tuttum. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Burada her bir trabzanın üzerine birer tane yapıyoruz. Yani 4 trabzanın üzerine 4 tane. Köşelerde boşluğa, zincire önce 2 tane, sonra yine 3 zincir ve yine aynı boşluğa 2 tane. Bu arttırma yerleri olmuş oluyor. Şimdi 4'ün üzerine yine 4 tane ikili trabzan. Köşeye geldim. 2 tane yaptım. 3 zincir ve yine 2 tane yapıyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Aynı şekilde örgümü döndürüp bağladım. Bakın hiç ek yeri, zinciri belli olmuyor. Uzattım, ilmeğimi döndürdüm ve yaptım. Şimdi burada da yine her trabzanın üzerine ikili trabzan yapacağız. Köşelerde önce 2 tane yapacağız. 3 zincir çekip 2 tane yapacağız. Bu şekliyle bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sırayı bitirdim. Geldim. Yine batmam gereken yeri belirledim. Evet, bakın hiç belli olmuyor. Yeni sırama yeniden aynı mantıkla yaptığım ikili trabzanla başlıyorum. Prensip aynı. Her bir trabzanın üzerine
ikili trabzan üzerine ikili trabzan, köşelerde aralarda 3 zincir çekerek 2 2 4 tane doldurma. Bir sıra daha yapalım. Eğer sizin kullanmak istediğiniz şişe küçükse bu boyutta da bırakabilirsiniz. Yani bu tabanı şişemizin büyüklüğüne göre ayarlamaya çalışıyoruz. Benim şişem daha büyük olduğu için ben bir sıra daha geçmek istiyorum. Aynı şekilde öreceğim ve sırayı bitirip geleyim. Evet, sırayı bitirdim. Şimdi bağlıyorum. Sıramı bağladım. Bakın. Benim için bu kadar yeterli geliyor. Yani 1 2 3 4 5 sıra örmüş oluyorum. Şimdi üstünü geçeceğim. Burada yine aynı mantıkla yükseldim, doladım. Ama önce bir göstereyim. Şimdi normalinde bizim batma şeklimiz böyleydi. Burada arkadan gireceğiz aynı ilmeğe. Önden tekrar arkaya geçiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve örüyoruz. Şimdi ilmeğimi büyüttüm. Parmağımla tuttum. Şimdi çıkardım ilmeğimi. Elimden kaydı. Tığı döndürdüm. Bu birinci, bu da ikinci. Bakın, biraz önce ilmeği çıkardığım yerden giriyorum. Yanındakinden tekrar arkaya çıkıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Normal ikili trabzanımı örüyorum. Bu düz bir zemine, mesela ayakkabı tabanında da kullanıyorum ben bunu. Çantalarda da güzel oluyor. Alt tabanın yükselmesinin keskin olmasını istediğimiz durumlarda kullanıyorum ben bunu. Tercih size ait. İsterseniz siz düz de örebilirsiniz. Şimdi köşeye kadar geldim. Son trabzan içinde aynı şeyi yaptım. Burada 3 tane zincirim var. Bunların tek tellerine batarak önce bir tane, ortadaki zincire 2 tane, yanındakine yine bir tane batıyorum. Diğerlerini aynı biraz önce anlattığım gibi yapmaya devam ediyorum. Bakın. Tam bir yükselti sağlıyor. Şöyle. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bitirdim. Geldim. Sıramı birleştirdim. İlk trabzanımı hemen buraya yapmak istiyorum. Şimdi bundan sonrasını kafes örgü şeklinde devam edeceğim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar geliyorum. Köşede yan aynı deliğe yaptığımız 2 tane trabzan vardı. Onların üzerine köşe belli olması için yine 2 tane yan yana şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir atlayıp devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Evet, sonuncuyu da yaptım. Ekledim. Aynısının üzerine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Ve böyle devam edecek. İstediğimiz şişe boyutunun alıncaya kadar. Köşelerde 2 tane üst üste geliyor. Diğerleri aralarda birer zincir çekerek devam ediyor. Trabzan üzerine trabzan, zincirin üzerine zincir gelecek şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Evet, çantamızı ben 18 sıra kafes yaptım. Bir alt bir de üst doluyu sayarsak 20 sıra olmuş oluyor. Yaklaşık 16,5-17 santim diyebiliriz. Son sırayı da yaptım ben. Alttakininle aynı mantıkla trabzanın üzerine trabzan, zincirin üzerine de bir boşluğa da bir trabzan şeklinde. Bitirmeden size o sıranın da mantığını anlamanız için göstereyim tekrar. Boşluğa, zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bitirdim. Şimdi burada bu şekilde bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Ben size yine hiç belirgin olmayan bitirme şeklini göstermek istiyorum. Şöyle biraz ipi keselim ve buradan çıkaralım. Ben burada bir iğneden faydalanmak istiyorum. Daha güzel oluyor. İğneyle daha kolay oluyor. Şöyle ki bakın, bunu bitirdik. Bu tığla battığımız yere giriyoruz. Şöyle çıktığımız yerden, yani ipin çıktığı şu yerden bir daha girip şu arkadaki, görüyorsunuzdur umarım, buradan çekiyoruz ve bunu asıldığımızda bakın hiç ek yeri belli olmuyor. Tekrar göstereyim ben size. Bu belli olmayan bitiş şekli. Şurada ipimizi çektik hiç zincir çekmeden. İğneye ipimizi geçirdik. Burada önden şu iki telin altından, normalinde şu zincir zincir görüntüsü oluştuğu gibi giriyoruz ve tekrar ipin çıktığı yerden girip arkadaki üçüncü loop denen üçüncü halkadan da iğnemizi geçiriyoruz. Bakın asıldığımızda hiç belli olmuyor. Bunu iç taraftan şöyle biraz daha yürüterek ipimizi kesebiliriz, yok edebiliriz. Bakın hiç belli olmuyor. Aynı zincirin devamı olmuş oluyor. Yaptığımız şu. Tam şuradaki ilmek. Şunu yaptık biz. Evet. Çantamızın ana gövdesi bitmiş oldu. Ben bunu şöyle göstereyim. Klasik şişe için şöyle oluyor. Biraz buna uzun gelir ama ben genelde
Bu şişeyi kullandığım için yürüyüşlerde daha fazla su içtiğimden dolayı ben buna göre yapmak istedim. Boyutu bu. Önce sapını göstereyim. Daha sonra da motiflerini göstereceğim. Şimdi çantamızın sapı da kafeslerden oluşuyor. 3, 4, 5 zincir tabana. 1, 2, 3 zincir yükselti. 1 zincir de araya. Şuradan 5.'ye batıyorum. Şu ilk kafesimiz. Bir zincir çektim. Bir tane atlayarak tekrar bir zincir çektim. Yine bir tane atlayarak şu şekilde üçlü kafes olacak. 4 zincir çekip döndüm. Bunda biraz önce modelde yaptığımız gibi belirsiz olması önemli değil. Çünkü temeli zincire dayalı zaten sapın. O görüntüde bir tuhaflık olmayacak yani. Görüntüsü çirkin olmadığı için böyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine aynı çantada ördüğümüz gibi trabzanların üzerine trabzan, aralarda bir zincir, böyle devam ediyor. Burada üst sırada bir dolduruyoruz. Dolu sıra geçiyoruz. Yani zincir yerlerine bir tane, üstlerine bir tane, yani zincirden sonra 2, 4, 5, bu aradaki 6 tane ikili trabzanımız oluyor. Tekrar 3, 4, bir atlıyoruz. Bir zincir, bir atlıyoruz. Bir zincir. İpim de dolaştı. Böyle istediğimiz uzunlukta, isterseniz daha geniş, isterseniz daha dar sapımızı yapacağız. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonra sapı bitirdikten sonra aradan zincirlerin nasıl çekildiğini göstereceğim. Evet, çanta sapımızı da ördük. Yaklaşık 120 santim. Siz boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi renkli kısmını göstereyim size nasıl yaptığımızı. Evet, ipimizi aldık. Şöyle bir kilitleyelim önce. Ve şu taban zincirini çektiğimiz yere girerek zincire tutturuyoruz. Burada her boşluğa zincir çekeceğiz. Buradan şu tam köşedeki boşluk kafes olan bölüme girdik. Bir zincir çektik. Yine aynı yerden bir zincir daha çektik. Şöyle. Sonra şu aradaki sıranın bitişini araya alıyoruz. Yani o burada kalıyor. Biz diğer kafesin içinden çıkıyoruz. Tekrar bir zincir, 2 zincir, 3 zincir. Trabzan yüksekliği. Tekrar öbür kafese geldik. 1, 2, 3 zinciri çektik. Şimdi dolu bölümdeyiz. Ve
zincirimizi işin arkasına alıyoruz. Şöyle. Yani 3 zincir çekmiştik. Bir 3 daha çekiyoruz. Ve tekrar bu dolu sıranın üstündeki boşluktan girerek zinciri öne alıyoruz. Burayı böyle atlamış olduk. Şimdi burada yani boşlukların her biri 3'er zincirli. 1 2 3 zincir. Diğer boşluk 1 2 3 zincir. Diğer boşluk 1 2 3 zincir. Şimdi dolu bölümdeyiz. Zincirimizi geriye alıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Bu boşluktan zinciri tekrar öne çıkarıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 diğer boşluğa 1 2 3. Şimdi bu şekilde bunu devam edebilirsiniz sıra sonuna kadar ya da 3 rengi birlikte götürebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi diğer rengimizi alalım. Yine ipimizi kilitledik. Başlangıç zincirine ipliğimizi bağladık. Boşluktan giriyoruz. 1 2. Başlangıç için 2 tane çekiyorum ben. Daha sonra üçer. 1 2 3. 1 2 3. Zincirimizi işimizi arkaya aldık. Bir, iki, üç çektik ve boşluktan girerek bir, iki, üç. Tekrar 1 2 3 1 2 3. İpimizi arkaya çıkarıyoruz. Bir, iki, üç çektik. Boşluktan öne geldik. 1 2 3 1 2 3. Böyle dediğim gibi isterseniz önce birini bitirin sonra diğerini örün ya da isterseniz aynı anda 3 rengi de götürebilirsiniz. Yine aynı işlem. Taban zincirimize ipimizi bağlıyoruz. Boşluktan girerek ilk kafese 2 zincir. İlk boşluk 2, ikinci boşluktayım. 1 2 3. Üçüncü boşluk 1 2 3. İşimizi arkaya alıyoruz. Tek önemli nokta zincirin dönmemesini sağlayın. Dönük olmasın, hep düz gitsin. Trabzan için 3 zincir atladık. Öne çıkarıyoruz ipimizi. Ve boşluktan girerek 3 zincir çekiyoruz. Diğer boşluktan böyle aynı anda 3 rengi de götürebilirsiniz.
Evet, çantamızın sapı hazır. Bitirdim. Şu bitişini göstermedim size. Şuradan şöyle bir son zinciri çektikten sonra şu bitirdiğimiz yerdeki zincirle birlikte giriyorum. Bir zincir çekip bitiriyorum. Yani zincirin bu ucunu buraya sabitlemiş olduk. Böyle. Bozulan ikinci videomda yaptığım ilk kare motif. Şimdi onu yapalım birlikte. Bu tamamen motifin tamamı bozulmuş. Göbeğine yine sihirli halka içerisine önce 3 zincir çekiyorum. Bir tane de arası için çekiyorum. Bu zincirle birlikte toplam 12 tane trabzanımız olacak. Aralarında birer zincir olacak. Bu birincisi. İkinci trabzan, bir zincir. 3 4 2 4 6 8 10 12 tane sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz ve ilk yaptığımız 3 zincirlik bölüme ilmek kaydırma yaparak ve sonrasında bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Motifimizin birinci sırası ve ilk rengi bitmiş oldu. Böyle aksilikler oluyor. Tam editleme sırasında fark ettim. O yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. Özür diliyorum bu aksilik için. Evet, motifin ikinci sırası. Daha önce size anlatmıştım. Tığ işi terimlerinde bubble stitch dediğimiz ikili trabzanlı bubble stitch'ler var burada. Her biri ikişer tane ikili trabzandan oluşuyor. Daha detaylı isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Ben linkini yukarıya bırakıyorum. İpimizi kilitledikten sonra tığın üzerine bir kere doladık. Boşluğa girdik. İkili trabzan yapar gibi ilk ikili grubu çektik. İkinci ikili grup tığda bekliyor. Tekrar ipi tığa doladık. İlk grubu çektik. Şu an tığda 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyoruz. Bu bubble stitch. Araya 2 zincir çekiyorum ve bir zincir çekerek oluşturduğum diğer boşluğa giriyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Yani her bir zincirlik oluşturduğumuz bir zincirli oluşturduğumuz boşluğa 2 tane ikili trabzandan oluşan bubble stitch yaparak ve aralara 2 zincir çekerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı bitirdim. 2 zincir çekip ilk başladığımız ipliği kilitlediğimiz yere ilmek kaydırma yaptım ve ipimi kesiyorum. Sıra 3. rengimde, yani 3. sıramda. Burada her bir 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi kilitledim. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa 1 2 3
Aralarda 2 zincir, boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Bu sıra böyle bitecek. Evet, 3. sırayı bitirdim. Şimdi yuvarlak olan motifimizi kareye çevireceğimiz sıraya geldik. Şuradaki tarçın rengiyle örülmüş olan bölümdeyiz. İpimi kilitledim. Şuradan başlıyorum. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Kenarımız. Şimdi bunu nasıl yuvarlak motifi kareye çevireceğiz? Buradaki daha alçak olan bölümü buna eşitleyerek, yükselterek bir zincir çektim. Köşeye önce bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tığıma 2 kere dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar üçlü trabzan. 3 zincir köşe için. Aynı yere bunun tersini yapmış olacağız. Yine aynı boşluğa tığa 2 kere doladık. 3 de çıkardık. Birinci üçlü trabzan. Yine 3 de çıkardık. İkinci üçlü trabzan ve bir tane ikili trabzan. Bakın şu yüksekliği sağlamış oluyoruz. Şimdi bir zincirle burası köşeydi. Şu an kenara geldik. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Şimdi öbür köşeye geldim. Burada yaptığımın aynısını yapıyorum. Önce bir tane ikili trabzan. Tığa 2 kere dolayarak bir tane üçlü, bir daha üçlü, 3 zincir, tekrar aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan, bir zincir ve diğer boşluğa atlıyoruz. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın motifimiz kareye dönmeye başladı. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. Evet, bitirdik motifimizi. Böyle yuvarlak motifimiz kareye dönmüş oldu. Evet, şimdi diğer kare motifimizi yapalım. Yine sihirli halka içerisine önce 3 tane 3 zincirle yukarı çıktık. 2 tane de ikili trabzan yaptık. 3 zincir çekip köşe oluşturuyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan, 3 zincir, sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. Üç zincir çekerek ilk yaptığımız zincirin üzerine
ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. İlk sıramız ve ilk rengimiz bitti. İpimizi kestik. Şimdi diğer rengimize geçelim. İpimi kilitledim. Şu son kestiğim ipi de içine dahil ediyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlamayı tercih ettim şimdilik. Yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Bu hanım dilendi bey beğendi örneği. Arada bir zincir çektim. Diğer köşeye atladım. Üç zincir. Arada buraya atlamak için bir zincir çekiyorum. Yine köşeye arada 3 zincir olan üçerli ikili trabzan grubu yapıyoruz. 2 tane. Burada da tamamen köşeleri doldurmuş olduk. Evet, bir zincir çekip ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve yine ipimi kesiyorum. Burada direkt diğer renge de başlayabilirsiniz. Ben böyle ipleri daha rahat gizliyorum diye bunu yapmayı tercih ettim. Şimdi diğer rengi aldım. Yine aynı şekilde köşeden başlamak istiyorum. Aynı şeyi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, yine 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, yani dolunun üzerine bir zincir denk geliyor. Şimdi biraz önce bir zincirle atladığımız yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi dolunun üzerine bir zincirle atladık. Tekrar köşeye geldik. Önce 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Dolunun üzerine bir zincirle atlıyoruz. Bir zincirlik bölüme, boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı şeyleri tekrarlayarak sırayı tamamlayacağız. Örneği herkes biliyor zaten. Ben bir kez daha sadece tekrar etmiş olayım dedim.
Evet, son grubumuzu da yaptık. Bir zincir çekip yine ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptık. Zincirle kilitledik ve ipimizi kestik. Şimdi diğer renge geçelim. Yine ipimizi kilitleyelim. Şu ipleri de yatay tutayım. Altında ilerlesin. Buradan başladım bu sefer. Boşluğa 3 tane ikili trabzan. Dolunun üzerine bir zincir. Köşeye önce 3 tane. Arada 3 zincir. Sonra tekrar 3 tane. Bir zincirle dolu bölüm atlıyoruz. Evet. Biraz önce yaptıklarımızın aynısı. Şimdi burada bu kenarda bir altta bir tane vardı. Bu kenarda 2 tane tekli grup, yani çift batmadığımız tek 3 tane ikili trabzan yaptığımız grup yer alıyor. Burası da diğer köşe. Şöyle bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet, sırayı bitirdim, geldim. Kare motifimiz de hazır. 2 tane kare motifimiz hazır. Evet, dikdörtgen motifimize başlayalım. Bu hanım dilendi bey beğendi örneğinin dikdörtgeni yapacağız. İpimi kilitledikten sonra 15 zincir çekiyorum. 3 4 5 15 zincir çektim. Şimdi 3 zincir çekerek 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. Bu motifin köşesi. Şöyle köşe. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum ve yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, bir atla, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir atla, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir atla ve köşeye dönüşe yine aynı başlarken yaptığımız gibi aynı yere 3 tane üçlü grup yapacağız. Aralarda 3 zincir çekerek birinci grubu yaptım, 3 zincir çektim, ikinciyi yapıyorum, son 3 tane olan ikili trabzan grubum. Evet, bir zincir çektim, bir tane atladım. Biraz önce yaptığım trabzanların tam olduğu yere
Şu ipi de arada yürütmek istiyorum. Birinci grup bitti. Bir zincir. Tekrar aynı bunların karşısına yapmış oluyoruz. 1 2 ve 3. Bir zincir, sonuncusu, son grup yani. Bir zincir ve biraz önce yaptığımız 3 zincirin üzerine ilmek kaydırma yaptım. İpimi kestim. Bakın. Birinci rengimiz ve sıramız bitti. İkinci rengi aldım ikinci sıra için. Ve yine ipimi gizlemek için şuradan başlamak istiyorum. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip köşeye geldim. Aynı buradaki motifte köşede yaptığımız gibi bir tane üçlü, 3 zincir, aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir, bu köşeye atlıyorum. Üç zincir, köşe için tekrar aynı boşluğa. Arada bir zincir, doluyu atlıyorum. Bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar. Ve bu şekilde, bu mantıkla köşeleri yapacağız. Buraları doldurarak geçeceğiz. Sırayı bitirip geleyim. Evet, ikinci sırayı kahverengiyle bitirdim. Aynı biraz önce yaptığım gibi bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi üçüncü rengime geçiyorum. Yine buradan başlayacağım. İpleri saklamak için. Boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya bir tane zincir, yine boşluğa, köşeye geldik. Evet, aynı böyle biraz önceki sırada yaptığımız gibi köşelerde üçer tane yapıyoruz. Arada 3 zincir çekerek aynı boşluğa, doluların üzerine bir zincir çekiyoruz. Bir zincirlik bölüme 3 tane yapıyoruz. Bu sırayı da böyle bitirip gelelim. Evet, üçüncü sıramızı da bitirdik. Son sıramız. Yine ipimi kilitledim. Burada da yapacaklarımız aynı. Boşluklara üçer tane ikili trabzan, aralarda bir zincir, köşeye geliyoruz. Köşede arasında 3 zincir çekerek aynı boşluğa
3 tane ikili trabzan grubu yapıyoruz. Bakın mantık aynı. Yine böyle bir dolu bir boş şeklinde gidip gelelim. Bu motifimizi de tamamlayalım. Evet. Bu motifimizi de bitirdik. 2 kare, bir dikdörtgen. Evet, son dikdörtgen motifimiz için de 15 zincir çekiyorum. Üç tane daha trabzan için çekip sondan dördüncüye battım. Aynı yere zincir dahil, zincirden sonra 2 tane daha trabzan yapmış oldum. 3 zincir çektim. Yine aynı yere batarak devam edeceğim. Zincirin her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak başa kadar gidiyorum. Evet, 15 tane trabzanı yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve son trabzanı yaptığım yere 3 tane yan yana aynı deliğe batarak trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekip aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve şimdi bu trabzanların karşılarında yine her bir zincire batarak bu birinci da ikinci olmak üzere 15 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Evet, 15.yi de biraz önce başlarken zinciri battığımız yere yaptım. 3 zincir çekip zincirin üzerine ilmek kaydırma yaparak bağladım. İpimizi de kestik. Böyle birinci sıra bitmiş oldu. Evet, ikinci sırayı ipimi kilitledim. Bu köşeden başlıyorum. Önce 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirlik bölüme. Biz zincir çekmeden 3 tane yaptığımız trabzanların üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu köşeye geldik. Burada önce 2 tane, sonra 3 zincir, tekrar 2 tane. Şimdi biraz önce yaptığımız 15 tane ikili trabzanın üzerlerine her birine birer tane batarak yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz köşeye kadar. Böyle her birine birer tane batacağız. Köşeye geldiğimiz zaman 3 zincirlik bölüme önce 2 tane, sonra 3 zincir, tekrar 2 tane. Bu üçlünün üzerine birer tane. Burada da aynı şekilde yapıp sırayı tamamlayacağız. Evet, sıra 3. rengimizde. Yine aynı şeyi yapacağım. Önce 2 boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hepsine tek tek batarak köşeye geleceğim.
köşeye 2 tane battım. 3 zincir çektim. Yine 2 tane yapıyorum. Bütün trabzanların üzerine birer tane. Evet, yine aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, ben 4. sırayı da tamamlayıp geldim. Mantık aynı çünkü. Köşelerde 3 zincirlik bölümlerde 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, hepsinin üzerine birer tane. Aynı şeyin tekrarı. Bunlar dikdörtgen motiflerimiz. Bunlar da kare motiflerimiz. Şimdi bunları çantamızın üzerine bu motifleri monte edeceğiz. Evet, motifler bitti. Şimdi birer sıra kontür gibi sık iğne geçeceğim. İpliğimi kilitleyip ilk boşluktan başladım. 2 tane sık iğne yaptım. Her trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Boşluk zincir olan bölümlere de bir sık iğne şeklinde bütün çevreyi döneceğim. Köşeye kadar geleyim. Evet. Köşeye geldim. Burada 3 tane sık iğne yaptım ve yine trabzanların üzerlerine ve boşluklara birer tane olmak üzere çevresini dönüyorum. Evet, sona geldim. Boşluğa bir tane yaptım. Başladığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla ekledim. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve gövdenin taban motifinden duvarına geçerken yaptığımız tekniğin aynısını burada da yapacağım. Bunu da cebe biraz derinlik vermek için yapıyorum. Daha kullanışlı oluyor böyle. Cebi daha rahat kullanmak için böyle bir şey yaptım ben. Dediğim gibi tercih size kalmış. Aynı buradaki gibi arkadan girip yandaki trabzanın yine tepesinden çıkıyorum. Bu hem motifin daha çabuk kıvrılmasını sağlıyor. Şöyle bir derinlik oluşturmuş olacağız. Buradan eklediğimiz zaman motif biraz daha yukarıda kalacak. Gövdeye yapışık olmayacak. Da bunu sağlıyor. Tüm yeni yaptığımız sık iğnelerin tepesine aynı işlemi uygulayacağım. Sadece ağız kısmında yapmıyorum bunu. Yani 3 kenarında bu olacak, bir kenarında olmayacak. Şöyle devam edeceğim. Evet, 3 zincirle indim. Cebin ağız kısmına her ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapacağım. Bu da hem cep kıvrılmasını engelleyecek hem de daha kalın olmasını sağlayacak. Başlarken olan zincirin üzerine de ilmek kaydırma yapıyorum ve köşeye geliyorum. Motifimiz eklenmeye hazır. Evet, motifleri hazırladık. Ben bir tane de ekledim size göstermek için. Önce birbirini ekliyoruz. Sonra buradan da gövdeyi ekleyeceğiz. Çantanın gövdesini ekleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı diğer parçada göstereyim istedim size. Burada
20 tane trabzan sayıyoruz. Köşeden başlayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Buraya denk gelecek. Şuradan tığımı 20. trabzanın tepesinden giriyorum. Şöyle. Bu motifte de daha önce yaptığımız gibi bitirmiştik. Bu motifin bir zincir çekerek bitirdiğimiz yere ilmek kaydırma yapıyorum. Batıp çıkıyorum. Ve buradan. Bu şekilde. İlki bu. İlkinde 2'şer tel aldım. Şimdi bir tel sıradaki trabzanın bir teli, diğer motifin de bir telini alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde gizli ekleme oluyor. Yine tek tel, buradan tek tel ve ilmek kaydırma. Şöyle daha yakın göstereyim. Bunun tek teli, sıradaki ilmeğin tek teli, alttan ipimi alıp çıkarıyorum, ilmek kaydırma. Böyle köşeye kadar eklemeye devam edeceğim. Bakın, eklediğimiz yerde şöyle bir zincir görüntüsü oluşuyor. Evet, son 2 trabzan kaldı. Köşeye geldim. Buranın köşesi, buranın köşesi. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Böyle bu motifi birbirine eklemiş olduk. Şimdi yine aynı mantıkla buradaki 20. trabzanın 2 telinden girdim. Tam bu köşedeki zincire girdim. İpimi kilitledim. Önce alt motiften, daha sonra üstteki motiften geçirerek başlıyorum. Sıradaki trabzanın tek telinden, yine burada da aynı şekilde böyle eklediğinizde bir şey olmuyor, belirgin olmuyor. Ben bu yöntemi çok kullanıyorum. Motif birleştirmede güzel bir teknik bence. Evet, aynı şekilde bunu da köşeye kadar geleceğiz. Sonra da bununla bunu ekleyeceğiz. Yani şöyle 4 motifi birbirine ekleyeceğiz. Sonra da tabana birleştireceğiz. Evet, 4 motifi birbirine ekledik. Şimdi gövdeyi ekleyelim. Şöyle içinden gövdeyi geçiriyorum. Şu 2 tane yan yana yaptığımız trabzanlar köşelerde denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle. Ve burada taban motifinden gövdeye geçtiğimiz, duvar kısmına geçtiğimiz sıra vardı. O sırayla bu sırayı,
Motiflerin son sırasını birbirine ekleyeceğiz. Son eklediğimden başlıyorum. Burada ikişer tel alacağım. Tabanda daha sağlam olsun diye. Bu köşeden ve tabanın köşesinden ilmek kaydırma yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesinden çift, bakın bu da çift tel, buradan da çift tel alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ördüğümüz motifleri tabana birleştirmiş olacağız. İlmek ilmeğe denk gelecek şekilde böyle birleştirelim, gelelim. Evet arkadaşlar, motifleri tabana ekledikten sonra bu bölümden, tam eklediğimiz yerden çantaya sabitliyorum. Ben diğerlerini yaptım. Burayı da sizinle birlikte yapmak için bıraktım. Şimdi iğnemizi, ipliğimizi geçiriyoruz. Evet, buradan ilmek kaydırma yaptığımız yerin ortasından çıkacak şekilde. Biraz zor oluyor. Şöyle ipi uzun bırakıyorum. Daha sonra gizleyeceğim. Böyle iğne ardı gibi. Nereden girdiğimi yakından göstereyim. Bu bir öncekinin içinden giriyorum. Şu ipin bir öncesinden giriyorum. Bir sonrasından çıkıyorum. Şöyle. Böyle sıraya dikeceğiz. Üstten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. kafesin bitim yerine denk getirdim bu küçük motifi. Ve oraya iğneledim. Büyük motifi de 1, 2, 3, 4, 5 kafes. Şöyle bakın. Yani 4 kafes boş kalıyor. 5. kafes başlangıcına monteliyoruz. Şu köşelerde 2 tane yan yana ördüğümüz yere iğneledim. Böyle dikiyoruz. Evet, motifleri birleştirdiğimiz yer bitti. Şimdi uzun motifin kenarındayım. Burada da şu trabzanın üst zincirinin tam ortalarına gireceğim. Şuralarından dikeceğim. Yine aynı iğne ardı tekniğiyle bir geriden giriyorum. Bir öndekinden çıkıyorum. Tam bu trabzanın tepesindeki ilmeklerin ortasına batmış oluyorum. Evet, bu motifi de ekledik, bitti.
Şimdi şöyle ters çevirip başlarken bıraktığımız ipi içeriden gizlemek istiyorum. Şöyle bir yerden girip tekrar sabitleyelim. Şöyle trabzanların aralarından geçirip büyütüyorum. Ve fazlalığını kesiyorum. Ve hafif bir buhar tutabilirsiniz. Ütünün buhar kısmını üzerine verebilirsiniz. Evet, çantamız hazır. Şöyle tekrar görelim. Şimdi sapını dikeceğiz. Siz hangi taraftan takmak isterseniz çantanızın sapını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın sapının montajında bu kenarın ortasını buldum. Şöyle işaretliyorum. Uzun bıraktığım ipi iğneye geçirdim. Ve bunu en üstte doluk olarak yaptığımız sıraya dikeceğim. Şöyle tam bu ortadaki çizgiye denk getirecek şekilde önce iğneyle sabitliyorum. Bunu çıkarabilirim. Ve çantamızın tersinden şöyle trabzandan denk gelecek şekilde çantanın trabzanından sapın ilmeğini bu şekilde önce üstten bir tutturdum. Yandan bir tutturdum. Şimdi üstten tutturmak istiyorum. Şöyle. İpliği çekmek zor oluyor. Yine iğne ardı dikiyorum ama buradan ön yüze çıkmasını çok istemiyorum. Ona dikkat ediyorum. Şöyle belirgin olmasın diye. Evet, üst tarafı bitirdim. Şimdi şuradan yine yana gireceğim. Şimdi yana da bitirdim. Alttan da tutturmak istiyorum ve bunu tuttururken şu renkli ipleri içine gizliyorum. Şöyle içine, orada bir boşluk var çünkü. O boşluğa iplerin uçlarını gizledim. Şimdi yine aynı mantıkla iğne ardı olarak
Evet, böyle dikmiş olduk sapımızı. Şimdi şuradan bir düğüm atarak ipimizi sabitleyelim ve gizleyelim. Evet, şurada ipimizi düğüm attık ve aralardan geçirerek ucunu gizlemek için çantamızın sapını dikmiş olduk. Bunu tam karşılığı olarak bu bölüme de dikelim. Çantamızı hazırladık. Saplarımızı diktik. Şimdi evden dışarı çıkacağız. Önce cep telefonumuzu alıyoruz. Şu an sadece kılıfı kullanıyorum, reklam olmaması için. Cep telefonumuzu koyduk. Neye ihtiyacımız olabilir dışarıda başka? Kredi kartı veya kimlik olabilir. Belki biraz bozuk para. Gözlüğümüz olabilir. Ve evden çıkarken kapımızı kapattıktan sonra anahtarımız. Ama esas bir şey unuttuk. Nedir? Bu çantamız bizim aslında bir su şişesi taşıma çantası. Evet, suyumuzu doldurduk. Evet. Dışarı çıkmaya hazırız. Yanımızda olmasını istediğimiz başka şeyler olabilir. Mesela buraya gözlük yerine, ki bu gözlüğü ben genellikle şöyle takıyorum, peçete olabilir. Tercih size ait. Cepleri istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben çok kullanışlı buluyorum. Ve yürüyüşlerimde vazgeçilmezim. Hatta markete giderken bile. Büyük çantalardansa bunlar daha kullanışlı oluyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.